Teknolog YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Gentere'de satılan hazır oyuncu sistemlerinden Mantis 1650'nin hem teknik özelliklerine bakacağız hem de videomuzun sonuna doğru internetten bütün parçaları tek tek araştırıp fiyatlarına baktım. Acaba fiyatı uygun mudur değil midir diye. Şu anki fiyatı 4989 liraya gelmiş durumdadır. Umarım hoşunuza giden bir video olacaktır. Like atmayı ve videomuzu sonuna kadar izleyip paylaşmayı da unutmayın. Hızlı bir şekilde hemen bakalım parçalarımıza. Dostlar, parçalara geçmeden önce ilk başta nelerden oluştuğuna bir bakalım başlıkta. AMD Ryzen 3 1200 kullanmaktadır. Asus TUF GTX 1650'lik bir ekran kartı üzerine görülmektedir. 8 GB RAM'e sahip olan bilgisayarımıza 240 GB'da bir SSD hard disk depolama birimi mevcut olduğu görülmekte dostlar. Bütün parçaları resmi sitelerinden baktım. Sadece kasanın resmi sitesini bulamadığım için yine Gaming Gentere'den gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle ilk parçamıza bakalım. İşlemcimiz AMD Ryzen 3 1200'ye geçmektedir. Ben hızlı bir şekilde AMD'nin kendi sitesine girdim. Buradan baktım. Acaba parçaları uygun mudur? Bizim için işimize yarayabilecek mi? Dostlar, 4 çekirdekli bir işlemcidir bu. 4 tane iş parçacığını görüyorsunuz. Temelde 3.1 GHz'den 3.4 GHz'e kadar turbo bas yapılabilmektedir. L1 L2 topladığımız zaman 2.3 MB bir cache var iken normalde 8 MB'lık bir cache belli karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Aynı zamanda 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanan bu işlemcimizde Rush Straight bir termal yani fanlı bir işlemci soğutucu bizim işimizi göreceğini yazmaktadır. Çünkü TDP değerleri 65 Watt olduğu için fazla bir enerji harcamayacağı ve ısı dışarı vermeyeceği için zaten sizler de görüyorsunuz 95 Watt'lık bir sıcaklık derecesi var. Bu da normal bir soğutucu bizim işimizi göreceği anlamına gelmektedir. İşlemcinin sistem belleği desteği ise 2667 MHz'e kadar desteği varken DDR4 teknolojisini kullanmaktadır arkadaşlar. Parçalarımızdan ikincisi anakart. Anakartımız Asus Prime A320 M-K'yı kullanıyor arkadaşlar. Yine resmi sitesine geçiyoruz. Resmi sitesine girdiğimiz zaman ilk karşımıza çıkan LED aydınlatma. Acaba RGB bir LED aydınlatma mı? Ona bakacağız arkadaşlar. DDR4 teknolojisini kullanıyor. 3200 MHz'lik overclocklı bir RAM desteği görmekteyiz. Aynı zamanda 32 Gb per saniyeli bir veri transfer bağlantısı karşımıza çıkmaktadır M2 soketiyle. Anakartımızı bir yorumlayalım. Arkadaşlar hemen ben size mouse'da da sizin de gördüğünüz gibi PS2 mouse ve klavye portlar görülmektedir. Eğer ki elinizde PS2 ve klavye port yani mouse var ise bunları kullanabilirsiniz. Yok ise zaten artık piyasada eski bir soket olduğu için USB portlara almanızı tavsiye ediyoruz. Diğer portumuz VGA port. Görüntü dışarıya aktarmaya kullanılan bir parçadır. HDMI port yine görüntüyü dışarıya aktarmaya yarayan bir parçadır ve tabii ki yeni bir teknolojidir. Aynı zamanda HDMI portlar sesi de iletir. Onun yanında USB portlar görmekteyiz ve hemen şurada da LAN portu yani internete bağlanması için gerekli olan kablolu veri transferi yaptığımız portumuz vardır. Onun yanında ise ses kartı çıkışları ve girişleri mevcut arkadaşlar. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman LED, evet şuradaki LED olayımız, buradaki başlıkta yazan LED aydınlatma olayımızın ne olduğu zaten şurada da yazmaktadır. PCI Express yuvası ve ses kartı için aydınlatma kontrolü. Yani şuradaki şeritten bahsediyor bize arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla. Çünkü RGB olan bir şey olsaydı mutlaka RGB header bir başlığının olması gerekiyordu. Genellikle o da şu taraflarda bir yerde olur. Ama tabii ki anakarttan anakarta değişiklik gösterebilir yerine. Hemen bakalım arkadaşlar burada başka neler var bize işimize yarayabilecek. AMD A320 chipsetini kullanıyoruz. Zaten A320 olduğunda sizler de görüyordunuz. Başta söylemiştik. M2 desteği görüyorsunuz arkadaşlar. M2 soket desteğimizde bu da tabii ki ekstra bir avantajdır. Aynı zamanda 6 Gb per saniye veri transferi sağlayan 4 adet SATA portumuz vardır ve ön tarafa yani kasanın önüne gidecek 2 tane USB port mevcuttur. Diğer parçamız ekran kartı. Ekran kartımız Asus GeForce TUF'ın GTX 1650 Gaming OCP 4 GB'lık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen resmi sitesine bakalım arkadaşlar. Resmi sitesinde teknik özellikleri maalesef ulaşamadım. Yani daha doğrusu açmıyor. Ancak biz yine başlık üzerinden bakacak olursak
hemen şöyle bir aşağı doğru inelim. Ben de sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel bir ekran kartı. Zaten fiyat performans olarak günümüzde yani bu şartlarda alabileceğiniz, zaten piyasada ekran kartı bulma sıkıntısı da var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Ama bu ekran kartı sizi oyunlarda rahatlıkla 5-6 sene idare edebilecek bir ekran kartı, işinizi görür. Tabii ki sizin kullanım karakteristik özelinize bağlı bir şey arkadaşlar, ama ekran kartımız gayet güzel, gayet iyi, çift fanlı. Soket olarak çıkışa baktığımız zaman da bir tane display portunu görüyorsunuz. Yanında HDMI, onun yanında da DVI soketi. Yani aynı anda 3 tane monitöre çıktı, yani görüntü alabilirsiniz. Dilerseniz iki monitörü projeksiyonda bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bununla ilgili Asus'un bir yazılımı var. Bu Asus'un yazılımıyla bunu da takip etme özelliğine sahipsiniz. TAF uyumluluk testlerinde başarıyla geçmiştir. Zaten anakart da burada Asus olduğu için ekran kartıyla beraber gayet rahat bir eşgüdümlü çalışma söz konusu olacaktır. Bir sonraki parçamız RAM Patriot 8 GB Vapor Steel diye bir RAM karşımıza çıkıyor. Pek fazla duymuş bir marka değil ama ben de yine kendisinin resmi sitesinden buna ulaştım arkadaşlar. Hemen Viper Gaming Patriot'un sayfasına girdiğim zaman farklı RAM modelleri karşımıza çıkmaktadır. Bizim buradaki RAM'imiz 3200 MHz 8 GB olduğu için ona tıkladığımız zaman bir tane PDF dosyası karşımıza çıkıyor. PDF dosyasına girdiğimiz zaman burada tabii ki dilerseniz buradan kendi seri numarasına da kontrolünü, yani check'ini yapabilirsiniz. Acaba doğru RAM mi diye. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar yine aynı ana sayfasındaki, yani Gaming Gentere'deki bulunan bilgiler de burada aynısı yazmaktadır. Fazla bir bilgiye ulaşamadık, ancak geriye döndüğümüz zaman bununla ilgili bazı, işte şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, RAM'in görüntüsü var. Soğutuculu bir RAM olduğu görünüyor. Gayet de güzel, şık duruyor ama RGB'si yok. Bilginiz olsun bu RAM'de. Yani ileriye dönük bir tane daha 8 alırsanız aynı şekilde sisteminizi rahatlıkla daha iyi performansı yerine getirirsiniz. Sıradaki ürünümüz depolama birimi olarak SSD hard diskimiz var arkadaşlar. Bu da Adata'nın bir hard diski. Hemen resmi sitesine gelelim. Resmi sitesine girdiğimiz zaman tabii ki ben resmini göstermeyeceğim. 2,5 inçlik bir hard disk sonuçta, biliyorsunuzdur. Sadece kapasite olarak sizlere bakacağım. 240 GB'lık bir kapasite olduğunu zaten sizlere biliyorsunuz ama bu hard diskin başka modeller de var. Ama bu bizim konumuz içinde değil. 2,5 inç olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Trideo QLC non-flash, yani MOSFET'ini kullanmaktadır. Boyutlar 2,5 inç olduğu zaten size de söylemiştim. Dilerseniz buradan da ölçülerine de bakabilirsiniz. 6 gigabit per saniye bir veri transfer veri arayüzü görülmektedir. Zaten anakartımızda da bunu destekliyor. Sıralı okumada ise, yani okuma olarak 520 MB saniyeye kadar bir okuma görülmekte. Yazma hızı ise 450 MB saniye kadar da bir yazma hızı görülmekte. Aşağıdaki ise okuma IOPS dediğimiz, yani girdi çıktı saniyedeki değerleri olarak da 40K'ya ve yazma olarak da 65K'ya kadar gelmektedir. Bu değerler ise standart olarak baktığımızda gayet standartları karşılıyor ve iyi bir veri transfer hızı, yani giriş ve çıkıştaki saniyedeki hızında karşımıza çıkartmakta gayet de başarılı olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Çalışma sıcaklığı ise 0 derece ile 70 derece santigrat arasında çalışabiliyor. Depolama sıcaklığı ise, bu çok farklı bir durum, eksi 40 santigratla artı 85 santigrat arasında durabiliyor. Son parçamız kasa arkadaşlar. Kasanın kendi resmi sitesini bulamadığım için yine Gaming Gentere'den devam edeceğim. Performax Hillfire diye bir temperli bir kasa arkadaşlar. Hemen şurada baktığımız zaman RGB'li bir kasa, temperli cam, 550 wattlık bir power supply var. Artı 80'lik bir desteğini de görmekteyiz. Aşağı doğru indiğimizde hani size pek fazla bir şeyler söylemeyeceğim. Sadece ağırlık 6,2 kilogram oldu. Boyutları burada yazıyor arkadaşlar. Dilerseniz ölçüp bakabilirsiniz. ATX, ITX ve micro ATX kasaları, anakartları desteklemektedir. Pardon. 2 tane 2,5 inçlik, 2 tane de 3,5 inçlik hard diskleri bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda 7 tane PCI yuvasını görmekteyiz. 4 tane 120 milimetrelik RGB takılı fan sayısı varmış. Bu da şu demek oluyor. Kasamızın önünde 3 tane, size de fotoda size görüyorsunuz. Egzoz tarafında da bir tane RGB'li fan var. Şu yukarıdakiler
kasaya yani bu sisteme dahil değil. Kasanın alt tarafında power supply yuvasını görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında gayet de güzel bir yapı olarak da sizlere gösteriyor. 2 tane hard disk, buradan mekanik hard diskleri 3,5 inçlik, diğerde 2,5 inçlik SSD'de burada bağlantısını yapabilirsiniz. İleri dönük arkadaşlar, bu tamamen sizin isteyeceğiniz, sizin yapınızla alakalı bir durumdur. Bilginiz olsun. Teknik değerleri burada yazmaktadır. Zaten az önce değindim. O yüzden fazla değinmek istemiyorum. Arkadaşlar buraya kadar size bu bilgisayarın parçalarını resmi sitelerinden bakıp karşınıza getirdim. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Ama şimdi bundan sonra yapacağımız olan şey farklıdır. Ama buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir like'ınızı alırım, bir abone olup bir paylaşmayı da yapabilirseniz çok daha iyi olur. Desteğinizi bekliyoruz. Dostlar şimdi buradan sonra yapacağım olay şudur. Burada tabii kısa tutacağız. Şimdi ne yapacağız? Bu kasamızın fiyatı 4.989 TL'ye gelmektedir. Sizler de görüyorsunuz kendi resmi sitesinde. Ben bütün parçaları tek tek internetten araştırdım. En uygun fiyatları karşınıza getirdim. Şimdi görüyorsunuz burada text dosyasında AMD Ryzen işlemcisini. Hepsi burada da satışı en uygun olarak gördüm ve ücretsiz teslimatla 649 TL geldiğini gördüm. Anakartımız Asus Prime A320 MK idi. Trendyol'da ücretsiz teslimat 504 TL 39 kuruşa geliyor. Ekran kartımız Asus TUF 1650 GTX'i var. Bu da gitti gidiyor da görüyorsunuz arkadaşlar, ücretsiz teslimat 3541 TL virgül 44 kuruşa gelen en uygun fiyatı buldum dostlar. Adata'nın hard diski Trendyol'da ücretsiz teslimat 194 lira 81 kuruşa gelmektedir. Patriot'un RAM'i ücretsiz teslimat N11'de 369 lira 99 kuruşa geliyor. Ve kasamızda yine Gaming Gentere'de en uygun fiyatı var. Bir kanalda daha var ama Gaming Gentere'yi aldım. Burada da yine ücretsiz teslimat 754 TL 62 kuruşa geliyor. Topladığımızda 6014 TL 25 kuruşa tekamül etmektedir. Yani arada yaklaşık olarak 1000 TL'lik bir fiyat oynuyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz fiyatın nasıl düştüğünü. Yani parça parça almaya kalkarsanız, yani böyle bir sivri aklılık yapayım da daha ucuza toplarım diyorsanız, aha işte arkadaşlar. Umarım yani siz daha uygun buluyorsanız da alabilirsiniz. Tabii ki alacağınız ürünleri mutlaka iyi irdeleyin. Sıfır olsun, garantisi olsun, garantili ürün olsun. Bilginiz olsun ve güvenilir bir yerden almanızı tavsiye ederim. Sorularınız varsa da mutlaka yoruma yazabilirsiniz. Discord'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemize de mutlaka uğrayın. teknologweb.net sitemize de hepinize bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.